Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli ve en kolay pasta tariflerinden bir tanesini hazırlıyoruz. O kadar lezzetli ki evdeki pasta biter bitmez aynısından bir daha hazırladım. Tarifimiz için 4 tane orta boy yumurtanın üzerinden 1 su bardağı toz şeker ekliyorum ve yumurta ile toz şekeri rengi açılıncaya kadar çırptıktan sonra 250 milimlik su bardağı ile 1 su bardağı un, 100 milim ılık su, 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilin ekleyerek pandispanya hamurunu hazırlıyorum. Hazırladığımız pandispanya hamurunu önceden yağlamış olduğum borcam tepsinin içerisine alıyorum. Ve hazırladığımız borcam pandispanyasını soğuk fırına verip altı ve üstü kızarıncaya dek pişiriyoruz. Hazırladığımız pandispanya inanılmaz güzel bir şekilde kabardı, güzelce pişti. Yaklaşık 20 dakikada pastanın kekini pişirmiş olduk. Şimdi sıra geldi pamuk pastanın kremasını hazırlamaya. Bunun için 800 milim sütün üzerinden 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 3 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası, 3 tepeleme yemek kaşığı unu bir tencerenin içerisine alıyorum. Ve malzemelerin hepsini kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Krema kaynamaya başladıktan sonra içerisine 1 paket şekerli vanilin ve 100 gram beyaz çikolatayı ekliyorum. Ve çikolata eriyinceye kadar karıştırarak pişirdikten sonra kremanın altını kapatacağım ve ara ara karıştırarak oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendireceğim. Pastacı kreması oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendi, güzelce soğudu ve kıvamı da iyice koyulaştı. Şimdi kremanın içerisine 1 poşet krem şanti ekliyorum. Ve kremayı krem şanti ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar mikserle en az 5-6 dakika çırpıyorum. Mikser ile çırptıkça kremanın kıvamı çok daha ipeksi bir hal alıyor. Bakın şöyle de göstereyim size. O koyulaşan kremadan eser kalmadı. İpeksi, yumuşacık dokulu bir pastacı kreması hazırlamış olduk. Fırından çıkardığım pandispanyanın ilk sıcağı çıktıktan hemen sonra üzerinden 1 su bardağı soğuk süt gezdiriyorum her yerine. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma henüz abone değilseniz yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Pastanın pandispanyası biraz ılıdıktan sonra hazırladığımız beyaz çikolatalı kremayı pastanın üzerinden gezdiriyoruz. Kremanın tamamını kekin üzerine aldım ve şimdi spatula yardımıyla yavaş hareketlerle kremayı pastanın her yerine yayıyorum. Borcamda hazırlayabileceğiniz en kolay pasta tariflerinden bir tanesi. Borcam pastası da diyebiliriz. Pamuk pasta olarak da adlandırabiliriz. Çünkü hazırladığımız pandispanyası pamuk gibi yumuşacık. Üzerinin kreması ile de yemeye doyamayacağınız bir pasta tarifi oluyor. Kremasını güzelce düzelttikten sonra son olarak daha düzgün olmasını istediğim için şöyle plastik bir hamur kesici yardımıyla pastanın kremasını güzelce düzeltiyorum. Ve pastanın üzerinden ince kıyılmış fındık serpiyorum bol bol. Son olarak fındıkların üzerinden de biraz beyaz çikolata rendesi ekliyorum pastaya. Beyaz çikolata, fındık, altında yumuşacık ipeksi kreması ve bulut gibi hafif pandispanyası ile inanılmaz lezzetli bir borcam pastası hazırlamış oluyoruz. Hazırladığımız bu pamuk pastayı buzdolabında mümkünse bir gece dinlendirdikten sonra servis etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer vaktiniz yoksa da en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Size hemen bu nefis pastayı yakından da göstermek istiyorum. Kıvamı, dokusu gerçekten muhteşem. Bir kez denedikten sonra sürekli yapmak isteyeceğiniz kolay pasta tariflerinden bir tanesi.
Zaten borcamda olduğu için kalıp kullanmadan hazırladığımız yaş pasta lezzetinde, hatta çok daha lezzetli bir pasta tarifi hazırlamış olduk. Eğer hazırladığımız beyaz çikolatalı fındıklı pasta tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.